Biz özellikle ekip olarak ülkemizde ve dünyada havacılık sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve özellikle ileride kullanımının faydalı olacağını düşündüğümüz ve farklılık yaratacağını düşündüğümüz yeni teknolojilere yatırım yaparak bunları ülkemiz kabiliyetleri arasına almayı hedefliyoruz. Firmamızın ana hedefi, ana odak noktası sistem seviyesinde bizim uçuş emniyet kritik diye tarif ettiğimiz herhangi bir arızasında ya da kaybında ölümcül kazalara sebep olacak sistemleri özgün olarak geliştirebilmek. Bunlar arasında uçuş kontrol sistemleri, motor kontrol sistemleri ve yakıt sistemlerini sayabiliriz. Özellikle milli muharip uçağımız, Hürjet uçağımız, özgün helikopter programlarımız bizim hedef alanımızda yer alıyor. Yanı sıra ileride yenilikçi teknolojiler konularında da araştırma geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Bu uçağımızın diğer uçaklardan, insansavar araçlarından farklılığı döner kanatlı yapıya sahip olması. Bu ne demektir? Kanatların şu anda gördüğünüz dik pozisyonunda dikine iniş kalkış yapabilmesine imkan sağlıyor. Düz uçuşa geçtiği zaman da kanatlar yatay pozisyonuna geçerek aynı sabit kanatlı bir uçak modunda uçabiliyor. Yani avantajı sabit kanatlı uçakla helikopterin uçuşlarının bir aradaki avantajını görebiliyorsunuz bu uçakta. Yani sabit kanatın ihtiyaç duyduğu bir pistte bunun ihtiyacı yok. Helikopter gibi herhangi bir satıhtan iniş kalkış yapabiliyor. Ama düz uçuş moduna geçtiği zaman da sabit kanadın yarattığı kaldırma kuvvetinden faydalanarak helikopterlere göre daha uzun mesafelerde uçuş yapabiliyor. Bu özellikle de zor bir problem. Çünkü bizim geçiş modları dediğimiz kanadın o dikey modundan yatay moda geçtiği modlarda ve sert rüzgarlar altında uçağı stabil olarak tutabilmek ve o stabil olarak, dengeli olarak uçurabilmek hakikaten çok ciddi mühendislik birikimi gerekiyor. Firmamızda da böyle ortalama 16 senelik bir tecrübeye sahip çok önemli bir kadromuz var. Onların kabiliyetleri neticesinde bu seviyelere gelebildik. Diğer özellikleri nedir? Tamamen çevre dostu bir motor ve etki sistemine sahip. Tam elektrikle çalışıyor uçağımız. Tam otonom, otomatik olarak bütün görevleri, tanımlanan görevleri icra edebiliyor. Biz bu uçağımızı ileride daha büyük versiyonlarını da çıkartıp hem insanda hem insansız uçabilen bir uçağa da dönüştürmeyi hedefliyoruz. İleride böyle hava taksiler de konuşuluyor biliyorsunuz. Ve meskun mahallelerde insansız hava araçlarının uçuş kısıtlamaları var. Bunları da yenebilmek adına hem insanlı uçurabileceğiz hem de insansız uçurabilecek özellikle gelişmelerini sizlere tanıtıyor olacağız önümüzdeki dönemlerde. Proje şu anda yer testlerini tamamlamak üzereyiz. 1-2 hafta içinde yer testleri tamamlanıp bu ay sonunda en geç Ağustos'un ilk haftalarında uçuş testlerine geçecek. Bu haliyle biz buna konsept versiyonu adını veriyoruz. Nispeten ufak bir uçağımız. Bizim buradaki amacımız konsepti potansiyel kullanıcılara tanıtmak ve daha yüksek, daha büyük performanslı uçakları da bu konfigürasyon temelinde geliştirebilmek. Dediğim gibi uçuş testlerine önümüzdeki haftalarda başlayacağız. Hizmete alınması da en geç sene sonuna kadar olabilir. Aynı bu konfigürasyon talep edilirse. Kapatabiliriz. Müşterimiz daha büyük kapasiteli bir uçağa ihtiyaç duyuyorsa mesela 50 kilogram, 30 kilogram, 100 kilogram ben faydalı yük taşımak istiyorum, kargo taşımak istiyorum ya da farklı görev operasyonu yapmak istiyorum derse bizim ön çalışmalarımız daha büyüğünde ilave tahmin ediyorum bir seneye kadar bir şeyde olur, takvimi olur onların hayata geçirilmesine.
Şu anda bizim bu uçakla, yani şu anda mevcut gördüğünüz uçakla 20 kilometrelik bir range'i var uçağın. Bu artırılabilir. Şu andaki mevcut data link'in kapasitesi bu. Hızımız da şu anda Çağlar Bey kaç? 120 kilometre civarında uçabiliyor. Tam bizim mühendislik direktör arkadaşımıza da koordine gitmeye çalışıyorum. Yanlış bilgi vermek için. Şu andaki özellikleri bu. Ama dediğim gibi bu uçuş kontrol algoritmalar bizde bu teknoloji sahip olduğumuz sürece çok daha büyük versiyonlar, daha hızlı, daha faydalı yük kapasitesi uçağı da çok hızlı bir şekilde geliştirebiliriz. Bunun haricinde bizim diğer ortağımız İngiliz BAE Systems bu uçakla çok ilgilendi bu teknolojiyle. Ve İngiltere'de bunun pazarlanması, bu teknolojinin pazarlanması konusunda da birlikte çalışmayı bize teklif etti. Yani bu uçağın biz sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Avrupa'da da satışını, belki BAE Systems'ın da desteğiyle onların da pazar network'ünü kullanarak çok rahat mümkün olabilecek. Bu sene biz çok önemli büyük havacılık organizasyonlarına katılmayı hedeflemiştik ama bu pandemi sebebiyle biliyorsunuz iptal edildi onlar. Sadece Avrupa değil, dünyanın pek çok yerinde bu teknolojiyi tanıtabileceğiz. Çünkü döner kanatlı bu tür bir sistemi, insan hava aracını geliştiren dünyada sadece 1-2 tane firma var. Hatta seri üretime de daha geçmiş durumda değiller, geliştirme aşamasındalar. Yani o nedenle biz sadece Türkiye değil, yurt dışında da çok ciddi pazarı olacağını düşünüyoruz uçağımızın.